Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaşa uygun bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimin önlerine bu şekilde geyik figürü örüp diktim arkadaşlar. İsterseniz sizler farklı figürler de örebilirsiniz. Birkaç video öncesinde ayıcık figürünün yapımını anlatmıştım. Ayıcık da kullanabilirsiniz arkadaşlar yeleğinizde. Erkek bebekler için örerseniz araba figürü de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Yeleğimiz çok kolay ve çok kullanışlı. 3 parça halinde yeleğimizi örüyoruz. Önce ben ön parçalarını ördüm. Daha sonra arka parçasını örüp omuz kısımlarından örerek birleştirdim. Yeleğimin arkasını da göstereyim arkadaşlar. Yeleğimiz düz örgüden oluşuyor. O yüzden çok kolay arkadaşlar. Hem de çok kullanışlı bir model. Yeleğimde bir yumaktan biraz fazla ip kullandım. İpim Alize Baby Best. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu da 56. 3,5 numara şiş kullanarak ördüm arkadaşlar. Sizler aynı ipi aynı şişe kullansanız bile ölçüler farklılık gösterebilir. Elinizin sıkılığına göre ölçüler değişir arkadaşlar. O yüzden öreceğiniz ipe şişe göre ölçülerinizi ayarlayın. Ben ölçülerimi vereyim. Beden genişliğimiz 27-28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 34 santim. 1-1,5 yaş çocukların kullanımına uygun. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi malzemeleriniz hazırsa yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizin önce ön parçasını öreceğim arkadaşlar. Ön parçamız için 3,5 numaralı şişimize 36 ilmek attım. Önce sağ ön parçamızı öreceğiz. İlmeklerimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. Sağ parçamız olduğu için önce patım için 6 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra bir ters bir düz olarak devam edeceğim. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz. 6 haroşadan sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzü örüyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Sol tarafımız patımız olarak devam edecek. Çünkü sağ parçamızı örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonundaki 6 ilmeği haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. En son ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördükten sonra sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kenar kısımlarının tırtıklı olmasını istediğim için sondaki ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde sıra başında ters olarak örüyorum. Pat kısmımızı bu şekilde tırtıklı olarak örüyoruz.
Diğer kenarı ise arkadaşlar sıra sonundaki ilmeği düz olarak öreceğim. Şimdi 6 ilmek patımı ördükten sonra yine ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Pat kısmımızı tırtıklı olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenar kısmımızı dikilecek olan kısmı da sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kenar haroşamız 4 haroşa sırası olana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Şu kısmı arkadaşlar pat kısmımız 4 haroşa sırası olana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Pat kısmımız 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. 1 2 3 4. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzü düz, arka yüzümüzü ters olarak örelim arkadaşlar. Kenar pat kısmı ise yine haroşa olarak devam edecek. Kol altına kadar ön yüzde düz, arka yüzde ise ters olarak örüp ilerleyelim arkadaşlar. Daha sonra kol kenarı için haroşa örmeye geçeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak yine kenarları haroşa olarak ördüm arkadaşlar. İlk haroşa sırasından sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 sıramız olmuş. Şimdi kenar kısmı için haroşa örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Daha sonra bu kısmı da tırtıklı olarak öreceğim. 1 ikinci ilmeğimi örüyorum. 2 ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek haroşa olarak ördüm. Düz ilmekleri düz, kenarda olan haroşa ilmeklerimi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde tersten ördüğüm için arkadaşlar buradaki 10 ilmeğimizi de yine ters olarak öreceğim. En son sıra sonunda kalan ilmeği örmeden alacağım. Şimdi o kısma kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçtim. Şimdi bir haroşa sırası oldu. Kenardaki 10 ilmeği bir sıra haroşa örmüş olduk. Yine sıra sonunda örmeden almış olduğum ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Yine 10 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2 4 6 8 10 ikinci haroşa sıramızı örüyoruz. 10 ilmeğimi ters olarak yani haroşa olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi yine aynısı gibi örmeye devam ediyorum. Bu kenar kısmımız 4 haroşa sırası olana kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra kol için kesim yapacağım ve yaka kesimlerine başlayacağız. Kenar kısmımız 2 4 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyorduk. Bu sırada kesim yapacağım kenarda. O yüzden sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. İlmeklerimin yönünün
düzgün düşmesi için şimdi şu şekilde ilmeği alıp ipimi arkaya alıyorum. İlmeğin yönünü düzgün bir şekilde çeviriyorum. Şimdi iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe taktım. Yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 kenar kısımda 4 ilmeğimizi kestim. 6 ilmeğimiz yine haroşa olarak örmeye devam edeceğim. 2 3 4 5 6 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Şimdi yaka oyuntusunu oluşturmamız gerekiyor. O yüzden yakası için bir ilmek keseceğim. Sıra sonunda 8 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bu sırada yaka kesimlerine başlıyoruz. Sıra sonunda 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. İkisi düz. Bu iki düz ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Yine haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime taktım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Yine burada sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Bu kenarında tırtıklı olması için aynı bu kenarda örmüş olduğumuz gibi sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzü ters olarak tamamlayalım. Sondaki ilmeği örmeden şişimize takalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Sıra sonunda örmediğim ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördükten sonra yine sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yaka kesimlerini her ön yüzde yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. Yine burada olan 2 düz ilmeğimi birlikte örerek kesim yapıyorum. Yakamız için ikinci ilmeğimizi kestik. Kenarda olan 6 haroşa ilmeğimden 5 tanesini ters olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde herhangi bir kesim işlemi yapmadan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan bir ilmeği ise örmeden şişimize takıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yakası için kesimlerimize her sırada her ön yüzde devam edeceğiz arkadaşlar. Kol içinde yine 2 ya da 3 ilmek kesim yapacağız. Şimdi kenarda olan haroşa ilmeklerimi ördüm. Kaçıncı haroşadayım? 2 4 6 7. 7. haroşadayım. Burada ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kol için burada yine bir ilmek kesmiş oldum. Yine sıra sonunda 8 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Yine orada yakası için bir ilmek daha keselim. Sekiz ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. 2 düz ilmeğimi yakası için tekrar kesim yaptım. Kalan 6 ilmekten 5 tanesini haroşa olarak örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arkadaşlar yakası için her ön yüzde kesimlerimize devam edeceğiz. Kol için ise bir sıra örüp daha sonra bir ilmek keseceğiz. Şimdi arka yüzümüzü ters olarak örelim.
Ön yüze gelelim arkadaşlar. Ön yüzde sadece yakası için bir ilmek keselim. Sonraki ön yüze geldiğimizde kol için tekrar bir ilmek daha keselim arkadaşlar. O kısma kadar örüp gelelim. Bir sıra arayla kol içinde bir ilmek kestim arkadaşlar. Kol için 2 ilmek kesmiş olduk. Yakası için her ön yüzde birer ilmek keserek devam ediyoruz. Kolumuz için 2 ilmek yeterli arkadaşlar. Kol için başka ilmek kesmeyelim. Yakası için her ön yüzde bir ilmek keserek devam edelim. Daha sonra arkadaşlar ortada 4 düz ilmeğimiz kalana kadar keselim. 6 ilmek burada, 6 ilmek de burada haroşamız olacak. Ortada da 4 düz ilmeğimiz olacak. Toplamda 6 6 12 4 ya da 5 ilmek kalana kadar devam edelim. 16 17 ilmeğimiz olana kadar kalana kadar kesimlerimize devam edelim. Daha sonra şişimizde olan ilmeklerle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar. Boyunu kaç yaşa göre yapacaksanız ona göre örün arkadaşlar. Şimdi ön parçam istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geleceğim. Sağ ön parçam istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Şişimde 16 ilmek kalana kadar yaka kesimlerini yaptım. Daha sonra yine istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. İlk haroşadan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 sıra ördüm. 28. sırayı ön yüzde ördüm. Daha sonra bu şekilde ilmek tutucuya geçirdim arkadaşlar. Arka parçamızı da ördükten sonra arka parçamızla omuz kısımlarından örerek birleştireceğim. Şimdi sol ön parçamızı örmeye geçelim. Sol ön parçamızda ilik açacağız. İliklerimizi de 10 haroşa sırasında bir ilik açacağım arkadaşlar. Aynısı gibi öreceğiz. Şimdi o parçamızı da örmeye geçelim. Sol parçam için de yine 3,5 numaralı şişe 36 ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi şişime attım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Sağ parçamızı ördük. Sağ parçamızın pat kısmını sol tarafta yaptık. Sol parçamızın pat kısmını da sağ tarafta yapacağız. Tam şu kısımda pat kısmını yapacağız. Bu şekilde birbirinin üzerine denk gelecek. Sol parçanın pat kısmı sağ tarafta, ön yüzde sağ tarafta olacak. Şimdi arka yüzü örmeye geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Yine bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sürekli örgü örenler bu ayrıntıyı rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Fakat acemi olanlar bana genelde soruyor diğer parçanın kurulumu nasıl diye. O yüzden ben de sol parçamızı da ayrıntılı olarak anlatmak istedim. Ayarlamasını ayrıntılı olarak gösteriyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örüyoruz. 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. 3 6 bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyoruz. 6 ilmekten hemen önce bir ilmek ters örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ön yüze düz olarak gelmesi için aynı bu parçada olduğu gibi 6 ilmekten önce bir ilmek düzümüz olmalı. Şimdi 6 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 sondaki ilmeği de
örmeden alıyorum. Kenar kısımlarımızın tırtıklı olması için pat kısmını sağ tarafa yapıyoruz. Şimdi sıra başında 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Haroşamı da her iki yönde tersten örüyorum. 6 ilmek haroşamı ördükten sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyoruz. Bu parçamızda da ilik açacağız arkadaşlar. İliklerimizi 10 haroşa sırasında bir açacağız. Toplamda 4 tane ilik açmış olacağız. Sıramızı bir ters bir düz olarak örüp tamamlayalım. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüze geçeceğim. Şimdi kenar pat kısmımız 3 haroşa sırası olana kadar örelim. 3. haroşadan sonra ilik açacağız. Bakın arkadaşlar, ayarlamayı bu şekilde yaptım. Pat kısımlarımız birbirinin üzerine gelecek. Sağ parçada sol tarafta, sol parçada ise sağ tarafta pat kısmını bu şekilde denk getiriyoruz. Şimdi 3 haroşa sırası olana kadar örelim. Kenar haroşamız 3 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi ilik açacağım. 1 2 3 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçiriyorum. Ters olarak örüp yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk ilmeğimi buraya açmış oldum. Bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş oluyoruz. İlmek sayısında değişme olmuyor. Bir ilmek daha ters olarak örüp pat kısmımızı tamamladım. Şimdi yine bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim tekrardan. Kenar kısmını 4 haroşa sırası kadar ördüm arkadaşlar. Lastik kısmımızı da tamamlamış olduk. 2 4 6 8 9 sıra ördük. Diğer parçamızda olduğu gibi. Şimdi yine pat kısmımızı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Ön yüzdeyiz. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örelim. Tam şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Haroşa kısmına kadar örelim. 53 sıra örmüştüm arkadaşlar bu parçamızı. Sol parçamızı da 53 sıra öreceğim. Daha sonra yine 4 sıra örüp yaka kesimlerine geçeceğiz arkadaşlar. Sol parçamızı da o kısma kadar örüp gelelim. Sol parçamı da 53 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar kol ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamızı her iki yönde tersten örüyoruz. 9 ilmeği haroşa olarak ördükten sonra sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğim. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Kenar haroşamızı bir sıra ördük arkadaşlar. Şimdi 4 haroşa sırasını tamamlayalım kenar kısmımızı. 10 haroşa sırasında bir iliklerimi açmaya devam ettim. 2 4 6 8 9 yine 10 haroşa sırası ördükten sonra 4. iliğimizi açacağız. Kenar kısmını da 4 haroşa sırasına tamamlayıp daha sonra kol kesimini yapalım. 4 haroşa sırasına tamamladım. 4. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm arkadaşlar. Normalde örmeden
şişime takıp arka yüze geçecektim. Kesim yapacağımız için düz olarak ördüm. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Arka yüzdeyim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimizin ön yüze düzgün olarak gelmesi için bu şekilde arka yüzden kesiyoruz. Diğer kolumuzu ön yüzde kesmiştik. Bu kolu arka yüzde kesiyoruz. İlmeklerimizin ön yüzde düzgün olması için arka yüzde kesim yapıyoruz. Şimdi sıramızı ters olarak örüp tamamlayalım. Ön yüzde yaka kesimlerine başlayacağız. Ön yüze geçtim. Şimdi diğer parçada olduğu gibi yaka kesimlerine başlayacağım. 6 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Fakat bu parçada ilmeğin yönünü çevireceğim. 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 6 ilmekten sonra düz ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakamız için ilk kesimi yaptık. Her ön yüzde yakada bir ilmek keseceğiz. İlmekleri düz olarak örüyorum. Kol için 2 ilmek daha keseceğim. Diğer parçada olduğu gibi 7. sırada keseceğim. Kol için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. 2 4 5. sıradayız. 7. ve 9. sırada aynı diğer parçada olduğu gibi 2 tane kesim yapacağız. Birini 7. sırada, diğerini 9. sırada keseceğiz. Burada şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 ilmek patımı haroşa olarak ördüm. 6 ilmekten sonra yine buradaki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için ikinci ilmeğimi de kestim. Şimdi düz olarak örelim. Sıra sonundaki 6 ilmek haroşamızı da örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü de ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçince kol kesimini nasıl yapıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. 2 4 6. Şimdi 7. haroşa sırasını öreceğim. O yüzden burada kol için bir ilmek keseceğim. Yine yakası için kesimlerimize devam ediyoruz. 6 ilmek haroşamızı örelim. Bir ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi sıra sonunda 8 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. 2 tanesini 2 düz ilmeğimi bu şekilde sol taraftan ilmeklerin içerisine girip ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki haroşa ilmeklerimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 7. sırada kestik. Bir de kol için 9. sırada keselim. Yaka oyuntusu için yakada kesimlerimize devam edeceğiz. Ortada 4 düz ilmeğimiz kalana kadar yakada kesimlerimize devam edeceğiz. Kol için sadece 2 ilmek kesmiş olacağız. Şişimizde
16 ilmek kalana kadar yakasını keselim. 16 ilmekle de diğer parçayı kaç sıra ördüyseniz bu parçayı da o sırada örüp daha sonra arka parçamızı örmeye geçeceğiz. Arka parçamızı ördükten sonra da omuz kısımlarından örerek birleştireceğiz. Şimdi bu parçamızı örüp tamamlayalım. Arka parçamızın yapımına geçelim. Arka parçamızı yine 3,5 numaralı şişe 66 ilmek atarak başladım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Lastik kısmından sonra 53 sıra ördüm arkadaşlar. Ön parçanızı kaç sıra ördüyseniz lastik kısmından sonra arka yüzde sayın. Arka parçayı da o sırada örün. Ben ön parçaları 53 sıra örmüştüm. Arka parçamızı da 53 sıra ördüm. Lastik kısmımızı yine bir ters bir düz olarak 9 sıra örüp ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam ediyoruz. Lastik kısmından sonra 53 sıra ördükten sonra da arkadaşlar kenarları haroşa olarak öreceğiz. 10 ilmek haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek haroşa olarak örüyoruz. Haroşamızı her iki yönde de tersten örüyorum. Aynı ön parçalarda örmüş olduğumuz gibi kenar kısımlarını 4 haroşa sırası öreceğiz. Daha sonra kenarlarda 4'er ilmek keseceğim. Şimdi sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. 9 tanesini haroşa olarak örüyorum. Yani ters olarak 9 ilmeğimi ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kenarların tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonunda örmeden alıp şimdi sıra başında ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sondaki ilmeği şişimize örmeden takıp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bir haroşa sıramız oldu. Sıra sonundaki ilmeği örmeden almıştım. Yine sıra başında ters olarak örüyorum. 10 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten örmüş oluyorum. Haroşanızı her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi yine sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci haroşa sıramızdayız. 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim, daha sonra kesimlerimizi yapalım. Kenarları 4 haroşa sırasına tamamladım. 4. haroşamızı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde burada 4 ilmek keseceğim. Şimdi arka yüze geçtim. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi tekrar şişime taktım. İkinci ilmeğimi kestim. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 ilmek kestim. 4. ilmeği de kesiyorum. İlmeklerimizin yönünün ön yüze bu şekilde gelmesi için 4. sırayı ördüm. Arka yüzü örmedim. Arka yüzde kesim yaptım. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçince de diğer kolda kesim yapalım. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Normalde örmeden alıyordum. Bu sırada kesim yapacağım için düz olarak ördüm. İlmeği şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İpimi arkaya alıp
Şişime şu şekilde takıyorum düzgün bir şekilde olması için. Şimdi 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Diğer tarafta ters olarak kesmiştik. Bu tarafta 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeklerimin yönünün ön yüze aynı şekilde gelmesi için kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Her iki tarafında aynı olması için kesimlerimi bu şekilde yaptım. Normalde kesebilirsiniz arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Arka parçamız zaten. Şimdi ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenarlarda 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ortada olan ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğiz. Yaka kısmına geldiğimiz zaman yakası için yine 3 ya da 4 sıra haroşa örüp kesimlerimizi ondan sonra yapacağız arkadaşlar. Dört ilmek burada, 4 ilmek de burada kestim. Kol için yine ön parçalarda olduğu gibi 2'şer ilmek daha keseceğim. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada keseceğim. Kesmiş olduğumuz ilmekleri bir sıra arayla keseceğiz arkadaşlar. Kesimlerimizi ön parçalarda olduğu gibi yapalım. Yani şu şekilde yapalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. 7. sırada bir ilmek. 8, 9. 9. sırada bir ilmek keselim. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada kesmiş olalım. Daha sonra yakasına kadar örelim arkadaşlar. Yakası içinde 3 ya da 4 haroşa sırası örüp arka parçamızı da tamamlayalım. Arka parçamızı ense kısmına kadar ördüm. İlk haroşamızdan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 haroşamız olmuş arkadaşlar. Yakası içinde 4 haroşa örüp 28 haroşa sırasına tamamlayacağız. Ön parçalarımızı 28 haroşa sırası örmüştük. Arka parçamızı da 4 sıra yakasını haroşa örerek 28 sıraya tamamlayacağım. Şimdi kenarda olan 6 haroşa ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Yine haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. 10 haroşamız kalana kadar, 10 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örmeye devam edelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. 4 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kalan haroşa ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Yakası için bir haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Sıra sonunda örmediğim ilmeği ters olarak sıra başında örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Ön yüze geçtim. Sondaki ilmeği örmeden aldım kenarlarımın tırtıklı olması için. Şimdi yakası için ikinci haroşa sırasını öreceğim. Yine kenarda olan 6 haroşamı ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. Yakası için yine 10 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak öreceğim. Daha sonra yine burada 4 ilmek düz, 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlayacağım. Şimdi ikinci haroşa sıramızı örüyoruz. Yakamızı 4 haroşa sırasına tamamlayalım. 4. haroşa sıramızı ön yüzde örelim. Arka yüzde kesim yapacağız arkadaşlar. 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim.
Yakasını 4 haroşa sırasını tamamladım. 1 2 3 4. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 16 ilmek örüp kesmeye başlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ön parçalarımızda 16 ilmek kalmıştı. Yine omuz kısmı için 16 ilmek örüyoruz. Şimdi 16 ilmeğim kalana kadar yakasını keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesimlerimizi arka yüzde bu şekilde ters örerek yapıyoruz. Burada kalan 16 ilmeğimizi ön parçamızla örerek birleştireceğiz arkadaşlar. ...16 ilmeğimiz kalana kadar yakasında olan ilmeklerimizi örerek keselim. 16 ilmeğim kalana kadar yakasında olan ilmeklerimi kestim. Şimdi omuz kısmında olan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Arka yüzde olduğumuz için ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön parçalarla arka parçamızı omuz kısımlarından örerek birleştireceğiz. Şimdi ön parçalarımızla birleştirmeye geçelim. Arka parçayı ve ön parçaları tamamladıktan sonra bu şekilde ön parçamızı arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Omuz kısımlarından örerek birleştireceğiz. İlmekleri şu şekilde alıyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön, bir ilmek arka parçadan alarak yine 3,5 numaralı şişe ilmekleri geçiriyorum. İlmeklerin tamamını şişimize geçirelim. Bütün ilmekleri şişe geçirdim. Şimdi uzun bırakmış olduğum ipler burada arkadaşlar, öreceğimiz ipler. O yüzden bütün ilmekleri şişe yine geçiriyorum. Buradaki şişe geçiriyorum. Ön parçamızı bu şekilde arka tarafa çeviriyorum. İç yüze geçiyoruz. Şimdi uzun bırakmış olduğum iple ilmekleri öreceğim. İlmeklerimizi üçer tane olarak örüyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 3 ilmeği kesip tekrar şişime takıyorum. Omuz kısmını bu şekilde üçer üçer örerek kesiyoruz. İlmeklerimizin tamamını kesip tamamlayalım. Daha sonra diğer omzumuzu birleştirmeye geçelim. Omuz kısmımızı birleştirdik arkadaşlar. Dıştan görüntüsü böyle, içten görüntüsü de böyle arkadaşlar. Düzgün bir birleştirme tekniğini kullandık. Daha sonra bu kalan uzun iplerimi aralardan geçirip gizleyeceğim. Şimdi diğer omzumuzu birleştirmeye geçelim. Şimdi ön parçamızı yine arka parçamın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi şişe geçireceğim arkadaşlar burada olan ilmeklerimi. İlmekleri
şişime geçirdim. Arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Yine diğer omuzda olduğu gibi 3,5 numaralı şişle ilmeklerimi bir ön parçadan bir arka parçadan alarak tek şişe geçireceğim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi alalım. İlmeklerimi geçirdim. İpim burada kaldığı için ilmekleri diğer şişe geçiriyorum. Yine üçer ilmek ilmekleri keseceğim. Bütün ilmekleri geçirdim. Ön parçayı arkaya çeviriyorum. İlmekleri elimle düzelttim arkadaşlar. Şimdi ilmekleri yine üçer keseceğim. İpiniz ne taraftaysa ilmekleri o tarafa çevirin. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 3 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Tekrar şişime 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer omuz kısmında örmüş olduğumuz gibi ilmeklerimizi üçer kesip bu omzumuzu da tamamlayalım. Omuzları birleştirdim arkadaşlar. Şimdi kenarları nasıl dikiyorum onu da göstereyim. Bir kenarını yeleğimin diktim. Diğer kenarı da birlikte dikelim. Uzun bırakmış olduğum ipimle dikiyorum arkadaşlar. Sizler uzun bırakmadıysanız farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Son ilmeklerin aralarına batarak dikiyoruz. Ön yüzde dikiyoruz. Ön parçada son ilmeğin aralarına batıyorum. Daha sonra arka parçada son ilmeğin aralarına batarak dikiyorum. Bu şekilde arkadaşlar düzgün bir dikiş tekniği ile dikmiş oluyoruz. Şu şekilde yakından da göstereyim. Şimdi kenarları dikip tamamlayalım. Daha sonra geyik figürünün yapımına geçelim. Şimdi geyik figürümüzün yapımına geçelim. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini de birlikte yapalım. Şöyle iplerin rengini göstereyim arkadaşlar. Yakından. Sizler de elinizde olan ipleri bu şekilde objeler yaparak değerlendirebilirsiniz. Farklı objeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç video önce ayıcık figürünü de anlatmıştım. İsterseniz ayıcık figürü yaparak da bu yeleğimizi kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir yelek arkadaşlar. Erkek bebekler için araba figürü de yapabilirsiniz. Ben bu defa geyik figürünü yaptım. Şimdi şu şekilde sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekerek sıkıştırıyorum. Daha sonra halkamızın içerisine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 10 tane sık iğne yapalım. Tane sık iğnemi yaptım. İpimi çekerek sıkıştırıyorum. Daha sonra ilk sık iğnenin içerisine girip birleştiriyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekip dolama yapıyorum. Tekrar boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum.
Hemen yandaki sık iğnenin içerisine geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Dolama yapıp tekrar aynı sık iğnenin içine batıyorum. Daha sonra yandaki sık iğnenin içine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra yandaki sık iğnenin içerisine geçip iki kez aynı sık iğnenin içerisine batıyorum. Önce bir kez, daha sonra iki kez, sonra bir kez, daha sonra iki kez devam ediyorum. İkili trabzan yaparak birli ve ikili olarak devam ediyoruz. İkili trabzan yaptım. Bir önceki birli. Şimdi tekrar sık iğnemin içerisine bir kez batıyorum. Yandaki sık iğneye geçip iki tane trabzan yapıyorum. Birli ve ikili trabzan şeklinde devam edelim. Ortadaki halkamızı ipimizi çekerek sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım arkadaşlar. Birli ve ikili olarak devam ettim. İlk çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Dolama yaparak tekrar yine aynı şekilde önce iki kez batıyorum sık iğnemin içerisine. Daha sonra bir kez batıp ikili trabzan yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine geçip tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisine geçip bir tane ikili trabzan yaptım. Yine birli ve ikili olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. En son ilk çekmiş olduğum zincirin tepesine batıp birleştirip bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir halka oluşturuyoruz. Şimdi burada olan iplerimizi gizleyelim. İplerimizi gizledikten sonra arkadaşlar biraz koyu renk ipimle de kulaklarını yapacağım. Zincir çekerek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çekiyorum. Daha sonra sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine çekmiş olduğum zincirlerin içerisine de sık iğne yaparak dolduruyorum. Daha sonra tam şu kısma batıyorum. Şu şekilde tam şu kısmı yapmış olduk arkadaşlar. Tekrar bir sık iğne yapmıştım. 2 3 sık iğne yaptım şu kısma. Daha sonra 1 2 3 zincir çekip tekrar yine aynı şekilde çekmiş olduğumuz zincirlerin içine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çektim, 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar tam şu kısma batıyorum.
bütün zincirlerin içerisine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Diğer kulağımızı da aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Figürümü tamamladım arkadaşlar. Elimde bu şekilde pomponum vardı, küçük kırmızı renkte. Burnu için bunu diktim. Gözleri için de boncuk kullandım. İsterseniz siyah iple gözlerini işleyebilirsiniz. Kırmızı iple de burun işleyebilirsiniz. Kulaklarını da yaptım arkadaşlar. Figürümü tamamladım. Şimdi yeleğime nasıl dikiyorum onu göstereyim. Figürümüzün ortasına yapmış olduğumuz halkanın renginde ip kullanıyoruz. İpimi 2 kat olarak aldım arkadaşlar. Normalde örmüş olduğum ip 5 katlı. Ben 2 katını aldım çünkü dikiş yerleri belli olmasın diye 2 katını aldım. Şu şekilde de dikiyorum. İsterseniz kırmızı renkle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Figürümden şu şekilde arasına giriyorum. Daha sonra yeleğime batıyorum arkadaşlar. Dikiş işlemini bu şekilde yapıyoruz. Kendi rengiyle dikiyoruz arkadaşlar. 2 katlı olarak alalım. İpimiz ince olursa dikiş izimiz o kadar belli olmaz. Şimdi figürümüzü yeleğimize dikip tamamlayalım. Figürlerimi yeleğime dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni örgü videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.